Merhabalar, bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu yazın çok trende olan Beymen model çantaya çalışacağız. Ben orta boyunu çalıştım. Aynı markanın 3 farklı boyutu var. Orta boy benim için ideal oldu. Umarım videomdan memnun kalır ve beğenirsiniz. Kanalıma abone olmayı, Instagram'dan beni takip etmeyi, yaptığınız çantaları bana göndermeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Çantam için çile halinde satılan kağıt iplerden kullandım. 350 gram kadar kağıt ip yeterli oluyor çantamdan. 3,5 milim tığ kullandım. Siz kağıt ipinizin inceliğine, kalınlığına göre ve elinizin ayarına göre tığ numaranızı ayarlayabilirsiniz. 3,5 milim benim için ideal oldu. Çantamın ölçülerinden bahsedeyim sizlere. Şu şekilde yaptığımda çantam kare bir çanta ama kenar kısmı böyle oluyor. Şu şekilde şu iki kısmı ölçtüğüm zaman şöyle ölçeyim. 25 santim ölçüsü oldu. Ve tabansız ölçtüğümde 20 santimde uzunluğu olmuş oldu. Şöyle şu şekilde durduğunda olan ölçüyü paylaşayım sizlere hemen. Düzelttim çantamı. Şu şekilde ölçtüğüm zaman da genişliği 38 santim ve tabandan itibaren boyunun ölçüsü de 25 santim olmuş oldu. Çantamın ölçüleri bu şekilde. Siz daha büyük bir çanta yapmak istiyorsanız motif sayınızı arttırabilirsiniz. Ben bu şekilde, bu boy benim için yeterli oldu. Orijinalindeki orta boy bu şekilde, çünkü ben de aynı şekilde hazırladım. Öncelikle çantamızı yaparken motiflerden başlıyoruz. Bu su yolu motiflerden 36 tane elde ediyoruz. Daha sonrasında bakın şöyle gördüğünüz şekilde 4 yan gelecek şekilde ve 3 tane de üst kısma gelecek şekilde 3 sıra halinde birleştirmelerini yapıyorum. Ön ve arka kısmı için, yani bu şekilde ön kısım için 12 tane motif kullanıyorum. Arka kısım için de bu şekilde yine 12 tane motif kullanıyorum. Ve yanlar için bu şekilde 2 tane yan yana gelecek ve 3 kat şeklinde olacak şekilde yanları hazırlıyorum. Buraya da 6 tane motif kullanıyorum. Yine aynı şekilde 6 motif, yani 12, 12 ve 12 olarak 36 tane motif şeklinde kullanıyorum. Son olarak bu birleştirmemi yaparken öncelikle ön ve arka motiflerimi birleştiriyorum. 12'şer 12'şer olacak şekilde ve daha sonrasında yan motiflerimi 6 ve 6 olacak şekilde birleştiriyorum. Birleşimi yaparken şuna dikkat ediyorum. Bakın motiflerimi, su yolu motifimin bir tanesi yan bakıyor. Bu şekilde, yani dikine koyuyorum. Hemen yanına geleceği düz şekilde koyuyorum. Diğerini yan, diğerine düz şekilde koyuyorum. Bakın yan gelenin hemen yan parçasına da yine düz geleni koyuyorum ve yanına da yine yan geleni koyuyorum. Şöyle çevirdiğimde en son yan geleni koymuştum. Düz geleni yanına koyuyorum. Önemli olan püf nokta bu çantamda bu. Birisini düz, birisini ters olarak kullanmış olmam. Bu şekilde üst katlara çıkarken de aynı şekilde birleştirmemi hazırlıyorum. Kenar kısımlarını ve orta, ön ve arka kısımlarını birleştirdikten sonra taban kısmına geçiş yapıyorum. Bu şekilde 2 tane motifimi yan için birleştirdiğimde tabanımın bana boyunun ölçüsünü veriyor. Zaten videonun içerisinde detaylı olarak bahsediyorum. Yani kalınlığının ölçüsünü veriyor aslında, eninin ölçüsünü ve boyunun ölçüsünü de ön ve arka parçamdaki kısma göre hazırlıyorum. Yani en son yaptığım motif taban kısmım oluyor. Her çantaya normalde tabandan başlıyoruz ama motifli çantalarda genellikle en son tabanı yapıyoruz ki ölçülerimiz şaşmasın diye. Çantamızın yapılışının hızlı bir aktarımını yaptım. Daha detaylı videosunu da, daha detaylı yapımını da video içerisinde paylaşıyor olacağım. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Yapım aşamasına geçebiliriz. Çantam bu şekilde su yolu motiflerden oluşuyor. Bunlardan hazırlıyorum. Öncelikle 11 tane zincir çekiyorum. Hemen 11 zincirimi çektikten sonra 10. zincirime tığımı batıyorum. Bakın buna değil, şuradakine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne,
yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde 10 tane her bir zincirimin üzerine birer tane sık iğne yaparak 10 tane sık iğne elde ediyorum birinci sıramda. 9 ve son zincirime tığım batıp 10 tane sık iğnemi elde etmiş oldum. Bu noktada hemen 1 ve 2 zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada hemen zincirimin olduğu yere ilk baştaki sık iğneme, şuradaki sık iğneme tığım batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. Toplamda 5 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek su yolu motifimi hazırlıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın burada hemen battığım noktaya tekrar batıyorum. Şuradaki kısma en son battığım sık iğnenin üzerine tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğneme geçiyorum. Batıyorum, ipimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine aynı yere tekrar batıyorum. En son battığım sık iğnemin üzerine batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim oluyor. Bu noktada hepsini birlikte çekerek motifimi yapıyorum. Modelimi oluşturuyorum. İpimi üzerine doluyorum. Aynı yere, aynı sık iğnenin üzerine bakın. Bir önceki battığım sık iğnenin üzerine tığımı batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen battığım noktaya yine tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum. 5 ilmeğim oluyor yine. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Tekrar aynı yere batıyorum. Bakın son sık iğnemin üzerine. Yani hepsini ikişer tane batmış oluyorum aslında. 2 kez batmış oluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Buraya da batıyorum. İpimi çekip 5 tane ilmek oluşturuyorum ve hepsini birlikte çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum. Hemen dibindeki noktaya batıyorum. İpimi çekiyorum. İpimi üzerine doluyorum ve yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim oluştu. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yine bakın aynı yere batıyorum. Son battığım yere ipimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki boş sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek modelimi yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bakın son bir sık iğnem kaldı. Buraya da batıyorum. İpimi çekiyorum. 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Bakın bu sıranın başında ne yapmıştık? 2 tane zincir çekip hemen dibine su yolu motifimize başlamıştık. Dibine batarak burada 2 tane zincirimizi trabzan olarak saydık. O yüzden sonda bir trabzan daha ekleyeceğiz. Burayı kesinlikle atlamıyoruz. Yoksa sayılarımızda değişme oluyor. İpimizi üzerimize doladık. Son su yolu motifimizi de yaptıktan sonra son sık iğnemizin üzerine tekrar batarak bakın şu kısma tekrar batarak ipimi çekiyorum. İkisini birlikte ve ikisini birlikte çekerek trabzanımı oluşturuyorum. Bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Burada hemen dibindeki ilk sık iğneme buradaki ilk boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne. Bakın yanındakine bir sık iğne.
yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde sıra sonuna kadar her bir sık iğnenin üzerine birer tane sık iğne yapıyorum. Sık iğnelerimi yaparak geldim sıra sonuna kadar. Bakın burada saydığımızda zaten 2, 4, 6, 8 ve 9 tane sık iğnemiz oluşmuş oluyor. Şurada da sonda hemen bakın şöyle bir, şuradan daha net gözüküyor. Şurada şöyle bir başak şeklinde bir boşluğumuz var. Buraya da son olarak tığımı battım, ipimi çektim ve sık iğne yapıyorum. Tekrar göstereyim. 9 tane sık iğnemi yaptım. Sonda bakın bu şekilde yukarı kısımda duran başak şeklinde bir boşluğum var. Şöyle V şeklinde de diyebilirsiniz. Buraya tığımı battım ve son sık iğnemi de yapıyorum. 3. sıramı da sık iğnelerle tamamlamış olduğum 10 tane sık iğnemi elde ettim. 1 ve 2 zincir çekerek su yolu yapacağım sıraya geçiyorum. İpimi üzerine doladım. 2 zincirimden sonra hemen dibindeki ilk boşluğuma şuradaki ilk sık iğnemin üzerine battım. İpimi üzerine doladım. Yanındakine battım. İpimi çektim. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. İpimi üzerine doladım. Hemen dibindeki aynı battığım yere tekrar bakın. Tekrar batıyorum. İpimi çekiyorum. İpimi üzerine dolayıp yanındaki sık iğneme geçiyorum. İpimi çekiyorum. 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek su yolu motifimi oluşturuyorum. Bu şekilde dibine batıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. 5 ilmeğimi birden topluyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine ipimi üzerine doluyorum. Yanındakine 5 ilmeğim hepsini birlikte topluyorum. İpimi üzerine doladım. Dibine üzerine doladım. Yanındaki boş sık iğneme 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte topladım. İpimi üzerine hemen dibine tekrar üzerine yanındaki sık iğneme. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Bakın son su yolumu da yapıyorum. İpimi çektim. 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekip kapatıyorum. Ne demiştim? Bir önceki sırada başta 2 tane zincir çektiğim için sonda da bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi üzerine doladım. Sonda battığım sık iğnemin üzerine tekrar batarak bir ikili trabzan yaptım. Yani her birine 2'şer tane batıyorum. Sonda bir tane batmış olduğum için yine tekrar batarak ikili trabzan oluşturuyorum. 4. sıramı da su yolu motifi olarak oluşturduktan sonra bir zincir çekip 5. sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğnemi batıyorum. Dibindeki boşluğuma şöyle ilk boşluğuma batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne 2, yanındakine 3, 4, 5, 6, 7, 8, son boşluğuma 9 ve 10. sık iğneme tamamlamam gerekiyor. Şuradaki şöyle başak şeklinde duran yere de tığımı batıp ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yaparak ona tamamlıyorum. 10 tane sık iğnemi tamamladım. 5. sıramda da 1 ve 2 zincir çekip 6. sırama geçiş yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Bu noktada yine su yolu oluşturacağız. İpimizi üzerine doladık. Hemen dibindeki noktaya batıyorum. İpimi çekiyorum. Kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. İpimi üzerine doladım. Dibindekine battım. İpimi çektim. İpimi üzerine doladım. Yanındakine battım. İpimi çektim. Hepsini birlikte kapatıyorum. Bu şekilde bu sıramı da su yolu modeli olarak hazırlıyorum. Su yolumu sıra sonuna kadar hazırladım. Son ipimi üzerine dolayarak son battığım yere tekrar batarak bir ikili trabzan yapıyorum. Bu kısmı
unutmadığımızı söylemiştim. Çünkü sayılarda değişme olacak. Bir zincir çekiyorum. İpimi üzerine bir üst sırama geçiş yapıyorum. Hemen dibindeki sık iğneme batıyorum. Bu sıramı da her bir boşluğumun üzerine bir sık iğne yaparak tamamlıyorum ve 10 tane sık iğnemi elde ediyorum. 4 oldu. 5 6 7 8 9 ve sondaki başak şeklinde olan yere de 10. sık iğnemi yapıyorum. Motifim bu şekilde bitmiş oluyor. Bir zincir çekip ipimi çekiyorum ve bu noktada ipimi şu şekilde keserek sıkılıyorum ve motifimi hazırlamış oluyorum. Motifimin ölçülerinden de bahsedeyim. 7 santim eni, 7 santim boyu olduğu kare bir motif oluşturdum. Bu şekilde su yolu motifimden 36 tane elde ediyorum. Evet, şablonumda bu şekilde olacak. Parçalarımı bu şekilde 5 parça halinde hazırlıyorum. Birleştirme yaparken özellikle dikkat ettiğim nokta, bir tanesi motifimin bir tanesi yukarı doğru bakıyor. Bakın yan geliyor. Diğeri yan bakıyor. Diğeri yukarı doğru. Bir tane yukarı, bir tane yan olacak şekilde. Bakın yan olarak koyduğumun üzerine de yukarı doğru bakacak şekilde koydum. Hemen yanındakine de bu şekilde. Yine buna özellikle dikkat edelim. En önemli püf noktası bu. Bakın burada ön parçayı birleştirirken 1, 2, 3, 4 tane yan yana ve 3 sıra halinde, yani toplamda 12 tane ön parçama motifimi birleştirdim. Aynı şekilde aynı işlemi arkada da uyguladım. Yine 12 parça halinde 4 sıra ve üst sırada boyu olacak şekilde bu şekilde birleştirdim. Yine ilk başta yandan başladım. Üste doğru koyacak şekilde başladım. Yanındakine dik gelecek şekilde, diğerine yukarı doğru bakacak şekilde ayarladım. Yan parçalara gelecek olursak, bakın burada bunlar benim ön ve arka parçam. Burada en son nasıl başlamışım? Yan olarak, yani dikine koyarak başlamışım. Hemen yanındakini o yüzden şöyle düz gelecek şekilde, bir tanesi diğerinden farklı olacak şekilde ayarlıyorum. Ya bunu birleştirdikten sonra zaten şöyle birleştirdikten sonra istediğiniz şekilde şöyle çevirdiğinizde de aynı şekilde oluyor. Yine aynı şekilde ayarlıyorum. Diğer tarafı da bakın, burada da yan gelmiş bir parçam. O yüzden bunu da hemen dik gelecek şekilde ayarlıyorum. Yan parçayı getirmemeye özen gösteriyorum. Yani 2 tane bu şekilde yan yana duran parçayı denk getirmemeye çalışıyorum. İplerim şu anda o kadar fazla, arkasında da var. Ben birleştirmelerimin tamamını tamamladıktan sonra bu şekilde yapıyorum. Alt parçamı da anlatımını zaten yapacağım. Alt parçamın da ölçüsünü şu şekilde ayarlıyorum. Yan parçamı birleştirmeden önce yan parçamı ölçüyorum. 20 tane zincir, yani onunla zaten başlamıştım. 21 zincir yeterli oluyor. 20 sık iğne ile devam ettirerek yine su yolu modelimi kullanarak tabanını da elde ediyorum. Tabanımın ölçüsünü bu yan parçaya göre belirliyorum. Ama boyutunun ölçüsünü de ön ve arka parçaya göre belirliyorum. Bu şekilde ölçerek video içerisinde zaten taban kısmını yaparken de detaylı olarak anlatacağım. Parçalarım, şablonum bu şekilde. Parçalarımın birleştirmesinin nasıl yapıldığını da hemen göstereyim. Parçamın birleştirmesini şu şekilde göstereceğim sizlere. Ne demiştim? Bir tanesi düz, bir tanesi yan duruyor motiflerde. Bunu nasıl birleştireceğim? Aradaki birleşim nasıl olacak? Hemen göstereyim. Öncelikle ipime bir zincir çekiyorum. Buradan hemen bakın sık iğnemin arkadaki kanadına batıyorum. Bu arada düz kısmını şu şekilde ayarlıyorum. Daha böyle dolu duruyor su yolu kısmı.
sık iğnelerimin düz olduğu kısımları, şu şekilde düz olan kısımlarını bana bakacak şekilde düz olarak ayarlıyorum. Arka kısmı bu şekilde duruyor, daha böyle su yolunu hani önden ördüğüm kısımda değil de arka kısmına kendime denk getiriyorum. Bu kısımlar daha böyle dolu dolu duruyor. Çünkü hemen birleştirmem için buradaki ilk sık iğnemin ortasından batıyorum. Arkadaki kanadını alıyorum. Burada ne demiştik, diğeri yan duruyor. Hemen buradaki şöyle üstten şuradaki ilk boşluğuma şu şekilde, ilki biraz zor oluyor. Sıkmışım burayı çünkü. Şöyle ilk boşluğumu batıyorum. İpimi ikisinden birlikte geçiriyorum. Bu şekilde. Öncelikle bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki bakın sık iğneme geçiyorum. Yine ortasından batıyorum. Bir kanadını alıyorum ve karşısındaki ilk boşluğumu şu şekilde batıyorum. İpimi de arada yürütüyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Hemen bu ipi alta alacağım şimdi. Buradan yanındaki sık iğneme battım ve karşısındaki ilk boşluğuma şu şekilde şöyle battım. İpimi çektim ikisinden birlikte ve bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki sık iğneme battım. Ortasından aradaki ipimi şu şekilde üste alıyorum bu sefer. Hemen karşısındaki ilk boşluğuma batıyorum. İpimi çekiyorum ve bir kaydırma yapıyorum. Buradaki ipimi alta alıyorum. Hemen yanındaki sık iğneme ve karşısındaki ilk boşluğuma batıyorum. İpimi çekip bir kaydırma yapıyorum. Yanındaki sık iğnemin ortasından batıyorum. İpimi yeteri kadar yürüttüm. Daha sonrasında kesebilirim. Karşıdaki ilk boşluğuma batıyorum. İpimi çekip kaydırmamı yapıyorum. Yanındaki ve karşı şöyle. O kadar sıkmışım ki tığım gerçekten sık iğnelerin olduğu yere biraz zor giriyor. Karşısındaki ilk boşluğa battım. İpimi çekerek kaydırmamı yaptım. Ortasından battım. Karşısındakine battım. İpimi çekerek kaydırmamı yaptım. Ortasından ve karşısındaki ilk boşluğuma battım. İpimi çektim. Kaydırmamı yaptım. Hemen son sık iğnemin üzerine de battım. Ve karşısındaki son boşluğuma da battım. İpimi çekip kaydırmamı yaptım. Bu noktada bir zincir çekip ipimi biraz uzatarak bu noktada kesiyorum ve birleştirmem hazırlanmış oluyor. Tüm kısımlarda bu işlemi uyguluyorum. Burada ne demiştik? Burası yan geliyorsa diğer kısmı bu şekilde yanındaki düz gelecek. Üstündeki yine bu şekilde düz gelecek. Bu şekilde ilerleterek motif birleştirmemi yapıyorum. Her kısmı bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Tabanımı zaten daha öncesinde hazırlamıştım. Tabanımın ölçüsünü yaparken bakın zaten 10 tane bir motifimi 10 tane sık iğne ile başlamıştım. 2 motif yan yana geldiği için 20 tane sık iğnem benim için yeterli olacak. İlk başta 20 ilmeğim yeterli olacak. Şu şekilde aynı sayılara denk gelmiş oluyor. Öncelikle 21 tane zincir çekiyorum. Şöyle biraz yakınlaştırayım. 20. zincirime tığımı batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak 20 tane sık iğnemi elde ediyorum.
Sıramda 20 sık iğnemi elde ettim. Küçük motiflerimde nasıl yaptıysam bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu olarak yine devam edeceğim. 20 sık iğnemi tamamladım. 1 ve 2 zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Yine burada da ipimi üzerine doluyorum. Dibindeki sık iğneme tığım batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındakine batıyorum. İpimi çekiyorum. 5 ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine batıyorum. İpimi çekiyorum, kapatmıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim oldu. Hepsini birlikte çekerek kapamamı yapıyorum. İpimi üzerine doluyorum. Dibine yine batıyorum. İpimi çekiyorum. Bir üzerine doluyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. İpimi çekiyorum. 5 tane ilmeğim oluyor. Hepsini birlikte çekerek kapatıyorum. Bu şekilde yine küçük motiflerimde olduğu gibi su yolu işlemime aynı şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet, sıra sonuna kadar su yolumu yaparak geldim. Son sık iğnemin üzerine de battım. Küçük motifte hatırlarsanız ne demiştik? Başta 2 tane zincir çektiğimiz için sonda da yine 2 tane ikili trabzan yapıyoruz. Sondaki sık iğnemizde bir kere batmış oluyoruz. Çünkü bir ikili trabzan yapınca ikinciyi de batmış oluyoruz. İpimi üzerime doladım. Hemen son sık iğneme tekrardan battım. İpimi çektim. 1 ve 2 kere de ikili trabzanımı oluşturdum. Bir zincir çekip bir üst sırama geçiyorum. Yine dibine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde küçük motifimde nasıl ilerlediysem bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu, bir sıra sık iğne, bir sıra su yolu şeklinde yeteri uzunluğa kadar gelene kadar ilerliyorum. Ve ben de şu şekilde yeteri uzunlukta olduğu 2, 4, 6, 8, 10 ve 12 tane su yolu motifi modeli hazırlamış oldum. Sonda yine küçük motiflerimde olduğu gibi sık iğne ile son sıramda sık iğne ile bitirdim. Sık iğne ile başlayıp sık iğne ile bitirdim. Ölçülerinden de bahsedeyim. Ölçüsü şu şekilde 25 santim olmuş oldu. Ölçümü neye göre ayarladım? Buradaki ön ve arka parçama göre ayarladım. Bakın şu şekilde tuttuğumda aynı ölçüye denk gelmiş oldu. Ön parçam şöyle uzunluğunu ona göre ayarladım. Dediğim gibi yan kısmını da yine buradaki yanda koyacağım parçalarıma göre ayarlamış oldum. Şöyle yukarıdan göstereyim. Şu şekilde bakın. Tam ölçülerde denk gelmiş oldu. Siz elinizin ayarını ölçülerinize göre ona göre de yapabilirsiniz ama aynı şekilde aynı numaralarla yapacaksanız zaten hemen hemen tutacaktır. Benimkiyle aynı ölçüye denk getireceksinizdir. Bu şekilde 5 parçamı da hazırladıktan sonra parça birleştirmesini de göstermiştim zaten. Hazırladıktan sonra tabana ve yanlara birleştirmesini de yapıyoruz. Aynı işlemle yapıyoruz yine. Kaydırma işlemiyle bu kısımları nasıl birleştirdiysek aynı şekilde bakın bunu bu şekilde denk gelecek şekilde birleştiriyorum. Bunu bu kısma birleştiriyorum, çeviriyorum. Aynı şekilde bunu bu şekilde birleştiriyorum. Sadece önemli olan nokta yan yana gelen parçaların birbiriyle aynı olmaması. Bu şekilde birleştirdikten sonra yan parçamı da diğer tarafa birleştiriyorum. Son olarak da ben önce tabandan başlıyorum birleştirmeye. Son olarak da yan kısımları bu şekilde birbirine bağlayacağım kısımları bu şekilde birleştiriyorum. Çantamın alt kısmı hazırlanmış oluyor. Askımın yapımına ve dikişine geçelim. Çantamın bu şekilde birleştirmesini tamamladım. Tabanı ve diğer 4 parçayı birbirine bağladım. Askıya geçmeden önce hemen bu noktada bakın ben burada bitirmiştim. Siz eğer alt kısımda birleştirmeyi bitirdiyseniz ipinizi koparıp tekrar herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Bu noktada şöyle bir tane zincir çekiyorum. Buradan hemen ilk bulduğum boşluğa
tığım batıp ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Başlangıç noktamı belirlemek için burada işaretleyicimi kullanıyorum. Hemen yanındaki boşluğuma bir sık iğne, 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 buradaki boşluğa bir sık iğne. Bu şekilde her bir boşluğuma birer tane sık iğne yaparak, sık iğnelerin üzerine de birer tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Şu köşeyi de göstereyim, birleşim noktasını. Bu şekilde bir sık iğne, boşluğuma bir sık iğne, ipimi de arada yürütüyorum. Kalan iplerimi en son keseceğim. İçinde de bir sürü ip kaldı. Son olarak buradaki son boşluğuma bir sık iğne. Burada toplanmaması adına şuradaki boşluğuma bir sık iğne yapıyorum. Aynı şekilde şu taraftaki boşluğuma da bir sık iğne yapıyorum. Biraz açılmış. Hemen ilk baştaki sık iğnemi, şöyle orası biraz sıkı olmuş galiba, arada üzerine örünce batamadım. Şöyle yapayım. Boşluğuma sık iğnemi yaptıktan sonra sık iğnemin tepesine de tığımı batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde bu köşe birleştirme yerlerine geçtiğimizde buradan bir boşluğa bir sık iğne, aradaki boşluğa bir sık iğne yaparak bu şekilde tüm etrafını sık iğnelerle çevreliyoruz. Bütün sık iğnelere başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Başlangıç noktasında da ilk yapmış olduğumuz sık iğneye batarak yine sık iğne yaparak bir üst sıramıza çıkıyoruz. Orada da her bir sık iğnemize birer tane sık iğne. Yine tekrar bütün sık iğnelere sık iğne yaparak yine başlangıç noktasına geliyoruz. Yine sık iğne. İstediğiniz ebata gelene kadar sık iğneleriniz bu şekilde devam ediyoruz. Son olarak da askı dikişimize geçiyoruz. Yine sıralarımı da tamamladım. 3 sıra benim için yeterli oldu. Dediğim gibi siz daha uzun ya da daha kalın isterseniz çantanızın ebatını istediğiniz boyutta bu şekilde sık iğnelerle ilerletebilirsiniz. Bu şekilde benim için 3 sıra yeterli oldu. Çantamın birleştirmesini de tamamladıktan sonra alt ve kenar tabanları ütülemesini de yaptım. Ütü gerçekten kağıt ipte oldukça önemli. Onu ihmal etmiyoruz. Şimdi askımızın birleşimine, askı yapımıza ve birleşimine geçebiliriz. Evet, askım için 8 tane zincirimi çektim. Hemen burada şöyle arka kısmını çevirerek arkadaki kanadına batıyorum. Şöyle 7. zincirimin arka kanadına şöyle çevirdiğimde bu şekilde batarak ipimi çekiyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına yine aynı şekilde ipimi çekiyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına ipimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına ipimi çekerek bir sık iğne yapıyorum. Yanındakinin arka kanadına sık iğne, yine yanındakinin arka kanadına bir sık iğne. Ve son sık zincirimin üzerine de arka kanadına da bir sık iğne yaparak toplamda ilk sıramda 7 tane sık iğnemi oluşturmuş oluyorum. Bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki ilk sık iğneme batıyorum. İpimi çekip bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Yanındaki sık iğneme bir sık iğne. Bu şekilde her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak yine ikinci sıramda da 7 tane sık iğnemi elde ediyorum. Ve son sık iğnemin üzerine de bir sık iğne yaptım. Toplamda 7 tane sık iğnemi elde etmiş oldum. Bir zincir çekip 3. sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne. Yanındakine bir sık iğne. Bu sıramda da 7 tane sık iğnemi elde ediyorum. 3, 4,
5, 6 ve 7. Bir zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Hemen 4. sırama geçiş yapıyorum. Yine dibindeki sık iğnemin üzerine tığım batıp bir sık iğne yapıyorum. Bu sıramda da 7 tane sık iğnemi tamamlıyorum. 3, 4, 5, 6 ve 7. Bu noktada artık modelimi kurmaya başlıyorum. 4 sıra sık iğne sırası ördüm. Bu parçamı dikiş için kullanacağım. O yüzden bu şekilde düz bir sık iğne parçası örmeyi tercih ettim. Bir zincir çekip örgümü bakın şu şekildeyken şöyle çeviriyorum. Şöyle iki ucunu birleştirerek ilk başta yapmış olduğum sık iğnenin üzerine tığım batıyorum. Öyle ipimi çekerek bir sık iğne yapıyorum. Yanındaki sık iğneme yine aynı şekilde bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, bu şekilde yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne, yanındakine bir sık iğne. 1 2 3 4 5 6 tane yaptım. Son şurada bir sık iğnem kaldı. Buraya da bir sık iğne yaparak 7'yi tamamlıyorum. Hemen ilk sıramı tamamladım. Bu şekilde hemen yanındaki, bakın şuradaki boşluğuma şuraya atlıyoruz. Burası zincir boşluğumuz. Şu kısmı atlıyoruz. Yanındaki ilk sık iğnemize bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde döne döne her bir sık iğnemin üzerine birer tane sık iğne yaparak, öyle başka hiçbir işlem yok. İçten dışa doğru tığımı batıyorum. İpimi çekip sık iğnemi yapıyorum. Başka hiçbir işlem yapmadan 7 tane sık iğnemi döne döne örüyorum. Yeteri uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam ediyorum. Evet, askımda yeteri uzunluğa geldiğim ölçüsünü paylaşayım sizlerle. Baştaki 4 sık iğnemi de sayıyorum. Bu şekilde uç kısma kadar olan kısım 33 santim, 33,5-34 santim kadar oldu. Şimdi altta yaptığımız gibi bu kısımda da 4 sıra sık iğne olarak öreceğiz. Hemen bu noktada öncelikle örmeye başlayacağım yeri nasıl belirliyorum? Bakın şurada V şeklinde olan kısım, birleştirdiğim kısımdan bu şekilde parmağımı götürerek aynı hizada örgüme denk gelene kadar, bir tane fazla yapmışım hatta ben. Bunu hemen söküyorum. Denk gelene kadar götürüyorum. Bu noktada hemen bir zincir çekip bir üst sırama geçiş yapıyorum. Dibindeki sık iğneme batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne, 2, yanındakine 3, 4, 5, 6 ve 7. İlk sıramda 7 sık iğnemi yaptım. Bir zincir çekip ikinci sırama geçiş yapıyorum. Yine dibindekine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Yanındakine bir sık iğne. Bu şekilde toplamda 4 sıra, burada 4 sıra yaptığım için siz 3 yaptıysanız 3 olarak devam edebilirsiniz. Yani dikiş payınızı ne kadar bıraktıysanız ona göre, ben 4 sıra olarak yapmıştım. Burada ikinci sıramda ne yaptım? Bir zincir çekip üst sırama çıktım. Yine bir zincir çekerek 3. sırama çıkıp 7 tane sık iğnemin tamamını örüyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum 4 sıraya ulaşana kadar. Daha sonrasında da çantama birleştirme kısmına geçiyorum. Çantamın tüm birleştirmelerini tamamladım. Bu şekilde askı kısmına bağlamaya geçiyorum. Ben bir tanesini bu şekilde dikişini tamamladım iç kısımdan. Diğer tarafı da hep birlikte yapalım. Öncelikle askımın pay bırakmıştım dikişte kullanmam için. Askıma iğnemi geçirdim ipime. Bu şekilde bakın, karşılıklı olarak önceki diktiğim yer zaten şunun kenarından dikmiştim ben. Şöyle yaparsam daha iyi gözükecektir. Şöyle şu kısımlarına bakın. 2 tane ortadaki karenin hemen bitişinde şuradaki birleştirme yerinden sonraki yere sabitleme işlemi yapmıştım. Öncelikle bu dikiş V şeklinde olan payı şu şekilde iç tarafa gelecek şekilde ayarlıyorum. Şöyle. Buradan hemen arkadan
Bu ön kısımda kalıyor. Orası gözükmeyecek şekilde. Arkadan bu şekilde iğnemi batırıyorum. İpimi önce bir sabitliyorum. Şöyle. Hemen arkadaki parçama batıyorum. Yanındakine batıyorum. Ay. Evet. Ve biraz zor oluyor dikiş. Sert bir ip olduğu için hemen yanından bakın. Şuradaki kısma battım ve uç kısımlara da birleştiriyorum. Sık iğnelerimin alttan sık iğne örer gibi yapıyorum yanındakine ki formu bozulmasın sık iğnelerimin diye bu şekilde yapıyorum. Evet. Bu şekilde dikişimi tamamlıyorum. Evet. Artık ipimi kesebilirim. Diğer parçamı da, diğer ucumu da yine aynı şekilde bu kısma dikiş olarak gerçekleştiriyorum. İki karemin hemen kenarındaki birleşim noktasından bir sonraki kısma bu şekilde birleştirmemi tamamlıyorum. Askı dikişimi de tamamladım. Çantam artık tamamen hazır. Görüntüsü bu şekilde oldu. Umarım videomdan memnun kalırsınız. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum.